Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün 24 Mart Salı. Almanya'da korona haberlerini vermeye devam ediyoruz. Koronavirüsünün yayılmasından bu yana, ortaya çıkmasından bu yana ölümler devam ediyor. Bugün itibariyle Almanya'da toplam vaka sayısı 31.991 oldu. Yani yaklaşık olarak 32.000 oldu. Ve bir önceki güne göre de artış 2935 oldu. Yani vaka sayısında artış devam ediyor ve bu Almanya'da rekor düzeye gelmiş bulunuyor. Ölü sayısı da aynı şekilde artmaya devam ediyor. Şu an itibariyle verilen bilgilere göre ölü sayısı toplam 149'a çıktı Almanya'da. Bir gün öncesine göre ise artış oranı 26. Bu tabii ki eyaletlere göre farklılıklar arz ediyor ama en büyük eyalet Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinde ölenlerin sayısının 45 olduğu ifade edildi. Böylece Almanya'da alınan önlemlere rağmen ölümler devam ediyor. Biliyorsunuz olağanüstü önlemler alınmıştı. Evden çıkmama kararı verilmişti. Mümkün olduğu kadar 2 kişiden fazla insanın dışarı çıkmaması hükümetin ve eyalet başbakanlarının kararıyla açıklanmıştı. O günden bu yana Almanya'daki hayatı soracak olursanız gerçekten herkes bu kurala iyi bir şekilde uymaya çalışıyor. Marketlerin, dükkanların önünde girişlerde 1,5 metre arayla insanlar duruyor. Dükkanlara girerken ellerinde dezenfektasyon malzemesiyle ellerine sıkılıyor ve böylece mümkün olduğu kadar virüs kapmamalar için yoğun bir şekilde önlemler alıyor. Bunun dışında tabii ki hava güzel, insanlar fırsat buldukça park ve bahçelerde, temiz havalarda, temiz ortamlarda hava almaya devam ediyorlar. Bu bakımdan hayat bir şekilde normal geçiyor ama büyük çoğunluğu ise tabii ki Almanya'da insanlar evlerine kapanmış şekilde virüsten kendisini korumanın yollarına bakıyorlar. Bunu yapanlar içerisinde aynı zamanda Başbakan Angela Merkel de var. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü eyalet başbakanlarıyla yapmış olduğu telekonferanstan sonra insanlara evlerinden çıkmama kararı alınmıştı. Yani bir yasak yok ama mümkünse 2 kişiden fazla bir araya gelme önerilmişti ve Merkel de kendisini kontrol eden, muayene eden doktorun virüs kaptığı üzerine bir muayene yaptı ve tabii ki şu andaki test sonucu negatif çıktı ama buna rağmen kendisini karantinaya aldı ve bir önlem olarak yeni bir teste tabi tuttu. Hükümet cephesinde Merkel her ne kadar evde olsa bile hükümet karar almaya devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz'un başkanlığında toplanan kabine rekor düzeyde Almanya'da bir paketi karar altına aldı. Almanya şu anda koronavirüsünün yaratmış olduğu etkilerden dolayı toplam 750 milyar euroluk bir paket hazırladı. Böylece oluşabilecek zararın engellenmesi, önlenmesi, şirketlere, bankalara yardımların yapılması bu karara bağlandı. Almanya tarihinde ilk kez böylesine büyük bir paket karar altına alınıyor. Daha önce euro krizi sırasında, dünya ekonomik krizi sırasında 480 milyar euroluk bir paket açıklanmıştı ama şimdi onu katlayan büyük bir paketin olduğunu söylememiz lazım. Sadece tabii federal hükümet değil, aynı zamanda eyalet hükümetleri de benzer şekilde paketler hazırlıyor. Örneğin Kuzey Ren-Vesfalya eyaleti toplam 25 milyar euroluk bir paket açıkladı. Yine Bavyera eyaleti toplam 20 milyar euroluk bir paket hazırladı. Rakamlar oldukça büyük. Yani bugüne kadar sosyal kısıtlamalar yapan, sağlıktan kesinti yapan, personellerin maaşlarını vermeyenler birden gördüğünüz gibi milyarlarca euro havadan uçuyor. Onu önleyelim, bunu önleyelim, şunu yapalım. Demek ki Almanya'da para çokmuş. Bankalar için bunun büyük kısmının gideceği belli ama en önemlisi yani maddi bir sıkıntı yok ve hükümet bugün aynı zamanda bir borçlanma kararı aldı. 156 milyar eurolukta bir borçlanma yaptı. Yani bugüne kadar mümkün değil biz bir sıfır borçlanmayı değiştirmeyeceğiz diyen hükümet baktık koronavirüsü nedeniyle bu konudaki politikasını değiştirdi. Demek ki Almanya'da maddi açıdan para yok ama ayrılan bu para kimlere gidecek? Onun da çizelgesi açıklandı. Bu paraların büyük kısmının
tabii ki işverenlere gideceği açık. Bunun tam 400 milyar eurosu bu kriz süresinde çalışmayan, zarar gören ya da kredi ihtiyacı duyan işletmelere bir garanti olarak veriliyor. 100 milyar euro yine bir kolay, ucuz kredi olarak veriliyor bu işletmelere ve yine 100 milyar euroluk ayrı bir özel paket açıklandı. İşverenlere hemen yardımda bulunanlara başvuruda bulunacak. Bunun içerisinde emekçilere, yoksullara düşense neredeyse yok. Yani bugün özel fotoğrafçılık yapan, terzilik yapan, yani selbstständig dediğimiz kendi işi olan ama kriz nedeniyle bu süreçten etkilenenlerin alacağı para ise toplam sadece 50 milyar euro olarak açıklandı. Yine yoksullara örneğin çocuk parasının kısmen arttırılması ya da ek bir yardım yapılması, kira yardımının kısmen arttırılması gibi bazı önlemler konuşuluyor. Ama bunlar için de verilen para sadece şu anda 1 milyar 200 milyon. Yani devasa 50 milyar euroluk bir bütçeden bahsediyor ama bu bütçenin aslan payının şirketlere gideceği bugün Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz'un açıklamış olduğu ve Ekonomi Bakanı Altmaier'in yanında olduğu basın toplantısı ilan etti. Angela Merkel de evdeydi ama yine telefonla Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı ve bütün bunları kabul etti ve böylece baktığımızda evet, devasa zengin bir ülkede korona krizinin etkisini azaltmak için hükümet kesenin ağzını açmış ama bu kese dediğimiz gibi şu anda sıkıntı içerisinde olan, önümüzdeki dönemde de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olanlar için değil, asıl olarak bu süreçte zarar görme potansiyeli olan işletmeleri, kurumları kurtarma yönelik, tıpkı daha önce ekonomik kriz sırasında bankaların milyarlarca euro ile kurtarıldığı gibi şimdi de benzer bir şekilde halkın değil, şirketlerin cebine paranın konulacağını bugün buradan söyleyebiliriz. Zaten bir ekonomik krizin belirtileri vardı. Şirketler ve mali sermaye bu krizi nasıl atlatacağını konuşuyordu. Bu adeta onlar için müthiş bir şekilde bulunan bir finans kaynağı oldu. Müthiş bir şekilde onlara bir aşı mahiyetine oldu. Demek ki virüse aşı bulmadılar ama sermayeye hükümet bir mali sermaye destek aşısı bulunuyor. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.